Sana özel hazırladığımız bu analize hoş geldin. Bugün masamızda Beşiktaş'ın Kayserispor'u 90+5'te yendiği o dramatik maç var. Dramatik, hem de ne dramatik. Aynen. Ama bu hani basit bir galibiyet analizinden çok daha fazlası olacak. Elimizdeki kaynaklar çeşitli spor kanallarının maç sonu yayınları ve bu yayınları incelediğimizde ortaya çıkan tablo çok net. Evet, Bu galibiyet bir zaferden çok, kulübün içindeki o derin çatlakları su yüzüne çıkaran bir olay gibi duruyor. Görevimiz de tam olarak bu. kesinlikle. Yani son saniye golünün getirdiği sevincin arkasındaki o gerilimi, hayal kırıklığını ve belirsizliği ortaya dökmek istiyoruz. Şöyle düşünmek lazım, bu galibiyet bir tedavi değil, sadece anlık bir ağrı kesici Güzel benzetme. ama ağrı kesici altta yatan hastalığı iyileştirmez değil mi? Sadece bir süreliğini unutturur. İşte kaynaklardaki tüm yorumcuların birleştiği nokta bu. Anladım. İstanbul'un buz gibi bir akşamında Eylül ayından beri ilk kez üst üste 2 lig maçı kazanmanın getirdiği bir rahatlama var, evet. Ama bu rahatlama takımın sahadaki dağınıklığını, tribünle yönetim arasındaki kopukluğu ve transferdeki büyük soru işaretlerini perdeleymiyor. Hatta belki daha da görünür kılıyor. Aynen öyle. Daha da görünür kılıyor. O zaman sahadan başlayalım. Maçı izlerkenki hissimi kaynaklardaki bir tanım çok güzel özetliyor. Rulet futbolu. Evet, çok doğru bir tanım. Beşiktaş'ın tam 31 şutu var, topa %69 oranında sahip olmuşlar. Ama galibiyet golü 95. dakikada bir karambol sonrası gelen kafa vuruşuyla oluyor. Bu kadar baskıya rağmen sonucun son saniyeye kalması takımın oyun planı hakkında ne söylüyor? Bu bir şans galibiyeti miydi? Şanstan fazlası ama bir plandan da azı. Yorumcuların altını çizdiği temel mesele bu. Ortada muazzam bir çaba, inanılmaz bir arzu var ama organize bir plan, işleyen bir sistem yok. Yani akılla değil, duyguyla oynanan bir maç. Tam olarak bu. Takım tamamen duyguyla oynuyor. O 31 şutun istatistiğine inince durum daha da netleşiyor. Sezonun ilk yarısı boyunca ceza sahası dışından 76 şut çekmişler ve sadece 2 gol bulabilmişler. Sadece 2. Evet, sadece 2. Bu maçta da benzer bir tablo var. Sürekli bir bombardıman ama hepsi ezbere, plansız vuruşlar. Bu da aslında bir bitiricilik probleminden çok bir organizasyon eksikliğine işaret ediyor. Anladım. Yani takım rakip ceza sahasına nasıl gireceğini tam olarak bilmiyor gibiydi. Bilmiyor, evet, nasıl net pozisyon yaratacağını bilmiyor. Ve bu rulet sadece tek bir kalede oynanmıyordu anladığım kadarıyla. Yani Beşiktaş sürekli denerken Kayserispor'da armut toplamıyordu. Hiç de değil. Onların da maçı kazanabileceği anlar olmuş. Hem de nasıl? İşte işin en kritik noktası bu. Yorumcuların neredeyse hepsi kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansına özel bir parantez açıyor. Evet, o kurtarışlar çok konuşuldu. Maç Ersin'in o iki inanılmaz kurtarışı olmasa çok rahat 2-0 Kayserispor lehine dönebilirdi. Hatta bir kaynak Ersin'in bu sezon yaptığı en iyi 5 kurtarışın ikisinin bu tek maçta geldiğini belirtiyor. İnanılmaz, tek bir maçta. Evet, yani bir yanda 31 şutla gol arayan bir takım, diğer yanda rakibine 2 net gol pozisyonu veren bir savunma. İşte bu yüzden bıçak sırtı tabiri çok yerinde. Galibiyet kadar mağlubiyet de yakındı. Peki takım bu kadar organize değilken bu galibiyet nasıl geldi? Anlaşılan o ki sahada işi kişisel olarak ele alan birileri vardı. Kesinlikle vardı. Golü atan Elbilal Ture'den ziyade asisti yapan Orkun Kökçü ismi ön plana çıkıyor. İstatistikleri gerçekten inanılmaz. 129 topla buluşma, 8 şut, 6 kilit pas. Adam tek başına bir orkestra gibi oynamış. Orkun Kökçü bu maçın ve belki de bu galibiyetin anahtarı. Yorumcular onun durumunu çok ilginç bir benzetmeyle açıklıyor. Üzerinde müthiş bir gol atma baskısı vardı ve bu Evet, o baskı hissediliyordu. Bu Liverpool'daki Steven Gerrard'ın kariyerinin bir döneminde yaşadığı gol kuraklığına benzetiliyor. Bir yorumcu durumu şöyle özetliyor ki bence harika bir tespit. O top atamadıkça gülle gibi ağırlaşmaya başlar. Çok doğru bir söz. Orkun her şutu kaçırdığında o baskı katlanarak artıyordu. Buna rağmen oyundan düşmedi. Tam tersine takımın liderliğini üstlendi. Her topu istedi, her pozisyonu zorladı. Yaptığı asist o gülle gibi ağırlaşan toktan kurtulduğu anda aslında. Golü atan Ture'nin hakkını da vermek lazım ama onun da yıpratıcı bir eforu olduğu söyleniyor. Kesinlikle.
Toure'nin golü maç boyu gösterdiği o bitmek bilmeyen enerjinin bir ödülü gibiydi. Yorumcular onun oyun tarzını Beşiktaş'ın eski oyuncusu Olcay Şahan'a benzetiyor. Evet. Sürekli koşan, bozan. Aynen. Sürekli koşar, bozar, rakibi rahatsız eder. Belki çok estetik veya bitirici değil ama o kaosu yaratıyor. Ve o son dakika golü de tam olarak böyle bir kaos anından çıktı. Yani özetle bu galibiyet kolektif bir başarıdan çok. Evet, Ersin'in kurtarışları, Orkun'un maestrosu olduğu bireysel bir isyanın ve Toure'nin inatçılığının bir sonucuydu. İşte bu nokta çok ilginç. Takımı ayakta tutan bu bireysel parlamalar ama tribünler bunu pek de yutmuyor gibi. Yutmuyor, evet. Sağdaki bu dağınıklık sanki tribünlerdeki o meşhur yönetim istifa seslerinin bir nevi yansımasıydı, değil mi? Üstelik bu tepki maç 0-0 giderken başlıyor. Yani takım henüz puan kaybetmemişken 83. dakikada. Bu zamanlama çok manidar. Manidardan da öte her şeyi açıklıyor. Kaynakların ortak görüşü bu tepkinin o anki skora yönelik olmadığı yönünde. Yani organize bir protesto da değil. Hayır, değil. Tamamen birikmiş bir öfkenin, derin bir hayal kırıklığının doğal bir refleksi olarak tanımlanıyor. Taraftarın asıl derdi sahadaki sonuç değil, kulübün genel gidişatı, özellikle de transfer politikası. Yani o meşhur transfer vaatleri meselesi. Yönetim devre arası kampına 4 ila 6 yeni oyuncu yetiştirme sözü vermişti. Vermişti, evet. Ama Ocak ayının sonuna gelinirken ortada hala somut bir adım yoktu. Aynen öyle. 19 Ocak tarihi itibarıyla takımdan birçok oyuncu ayrılmış, kadro daralmış. Ama gelen tek bir isim bile yok. İşte tribündeki o sesler, bu boşluğa tutulmayan bu söze yönelik bir isyandı. Yani yaratılan beklentiyle gerçeklik arasında büyük bir uçurum var. Kocaman bir uçurum. Taraftar artık galibiyeti bile umursamayacak bir noktaya gelmişti. Ve tam bu yangının ortasına Başkan Serdal Adalı adeta benzinle girdi. Evet, o akıl almaz açıklaması. Kamp yapmasak oyuncuları nereye yetiştirecektik diyor. Bu sözler zaten gergin olan atmosferi nasıl etkiledi? Kaynaklar bunu nasıl yorumladı gerçekten merak ediyorum. Dev bir iletişim kazası olarak görülüyor. Hatta bir yorumcu bu sözleri bir Kemal Sunal filmindeki repliğe benzeterek tiye alıyor. Gerçekten de öyle, köyün en güzel kızını bana vereceklerdi, vermediler der gibi bir savunma. Sanki para vermediler ki yeni oyuncu alalım der gibi bir mantık. Bu açıklama yönetimin durumun ne kadar ciddiyetten uzak ele aldığının bir kanıtı olarak yorumlandı. Çünkü kamp dediğimiz şey sadece oyuncuların antrenman yaptığı bir tatil köyü değil ki. Tabii ki değil. Yeni transferlerin takıma adaptasyonu, teknik direktörün yeni taktiklerini denemesi, takım ruhunun oluşması için en kritik dönem. İşte tam da bu yüzden çocuksu bir açıklama olarak nitelendirildi. Taraftarın temel eleştirisi şu: endüstriyel futbol çağında milyonlarca dolarlık bütçelerin yönetildiği bir kulüpte bu kadar amatör bir zihniyetle hareket edilmesi. Anladım. Ve kaynakların altını çizdiği bir başka önemli detay var. Başkan Serdal Adalı 386 gündür görevde. Yani artık bozuk bir yapı devraldık, toparlamaya çalışıyoruz mazeretinin de geçerliliği kalmamış durumda. Taraftar artık sonuç görmek istiyor. Profesyonellik görmek istiyor, evet. Peki bu amatörlük diye tarif edilen durum, takımın en acil ihtiyacı olan transferlere nasıl yansıyor? Teknik direktör Sercan Yalçın defalarca takviye istediğini açıkça söyledi. Odadaki en büyük fil bu transfer dönemi gibi duruyor. Kesinlikle. Kaynaklar transfer sürecinde yavaş, hedefsiz ve reaktif hareket eden bir kulüp portresi çiziyor. Acil ihtiyaçlar belli. Sağ bek, sol bek, merkez orta saha, kanat oyuncusu. Ve Sercan Yalçın da artık beklentisini düşürmüş gibi. Evet, başta vaat edilen 4-6 oyuncudan umudunu kesmiş, şimdi 2-3 oyuncu gelse yeter moduna geçmiş durumda. Ama asıl sorun sayıdan çok gecikmenin kendisi. Bu gecikmenin maliyeti tam olarak ne? Neden bu kadar kritik? Çünkü kaynaklarda çok önemli bir karşılaştırma yapılıyor. Beşiktaş, şu anki Fenerbahçe gibi tıkır tıkır işleyen hazır bir makine değil. Doğru. Beşiktaş'a bugün gelen bir oyuncunun takıma adapte olması, sistemi öğrenmesi ve katkı vermeye başlaması çok daha uzun sürecek. Dolayısıyla transferde kaybedilen her bir gün sahada haftalara mal olabilir. Yani şampiyonluk yarışından tamamen kopma riski var. Kesinlikle.
Risk bu. Peki somut bir şeyler var mı? Sürekli isimler konuşuluyor ama resmi bir adım yok. Kaynaklarda Agbadu ve Tavares gibi isimlerin transferinin bitmeye yakın olduğu belirtiliyor. Bunlar ne kadar gerçekçi? Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarına göre stoper Agbadu ve sol bek Tavares transferlerinin %95 oranında bittiği söyleniyor. Bu taraftarı bir nebze olsun rahatlatan bir gelişme. Bir nebze evet. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var ve orası çok daha endişe verici. O da takımın en skorer ismi 13 gol 3 asist yapmış Tammy Abraham'ın satılma ihtimali değil mi? Bu biraz bir cebine koyarken diğerinden almak gibi değil mi? Aynen öyle. Bu demetim Abraham gibi 20'den fazla gole doğrudan katkı yapmış bir oyuncunun yerini doldurabilir mi? Kaynaklar bu konuda ne düşünüyor? İşte en büyük korku da bu. Yorumcular yönetimin bu transfer performansı ve geçmişi göz önüne alındığında Abraham'dan daha iyi veya onun seviyesinde birini hızla bulup getirebileceğine dair ciddi şüpheler taşıyor. Korku ne tam olarak? Güvenilir, kendini kanıtlamış bir golcüyü satıp yerine bir piyango bileti, bir hayal kırıklığı getirmeleri. Bu zaten pamuk ipliğine bağlı olan takımın hücum gücünü tamamen bitirebilir. Bu belirsizlik kulübün üzerindeki kara bulutları daha da yoğunlaştırıyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizde son saniyede gelen inanılmaz derecede dramatik bir galibiyet var. Bu galibiyet takıma ve taraftara anlık bir moral veriyor, bir nefes aldırıyor. Evet, bir nefes aldırıyor ama bu nefes suyun altında sadece birkaç saniye daha kalabilmek gibi. Çünkü derindeki çatlaklar olduğu gibi duruyor. Bireysel çabaya dayalı, sistemsiz bir takım transfer vaatleri yüzünden yönetime öfke duyan bir taraftar kitlesi ve bu güvensizliği körükleyen bir beceriksiz transfer süreci. Çok doğru bir özet. Bu galibiyet altta yatan sorunları çözmek yerine onları geçici olarak örten bir pansuman. Asıl soru hala masada ve cevabı verilmemiş durumda. Nedir o soru? Bu zafer bir dönüm noktası mı olacak ve takımı ayağa kaldıracak bir kıvılcım mı yaratacak? Yoksa sadece altta yatan tüm o sorunlar birkaç hafta içinde tekrar ve daha şiddetli bir şekilde su yüzüne çıkmadan önce yaşanacak kısa süreli bir sevinç anı mıydı? Kaynaklardaki genel kanı ne yönde? İkincisine daha yakın olduğu yönünde, kaynaklar maçı, taraftarı ve yönetimi masaya yatırdı. Ama şimdi bu analizi dinleyen senin için bir düşünce sorusu bırakalım. Teknik direktör Sergen Yalçın bir açıklamasında takımın acılı ve kanlı bir değişim içinde olduğunu, bu değişimin kanlı olacağını söylüyor. Evet, o açıklaması çok konuşulmuştu. Şimdi sorumuz şu: taraftarın anlık başarıya olan muazzam baskısı, yönetimin transferdeki bu yavaşlığı ve yarattığı güvensizlik ortamı düşünüldüğünde, Beşiktaş gibi sabrın neredeyse hiç olmadığı bir camiada, böyle uzun vadeli, acılı ve kanlı olarak tarif edilen bir yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek gerçekten mümkün mü? Yoksa her krizde, her puan kaybında bu planlar rafa kalkmaya mahkum mu?